F1'ler falan. Şimdi şöyle ekranımda paylaşayım. Ekranımı paylaşayım. Paylaş ve gel. Sonracığıma sunumu da durdur değil. Sunum halindeyiz. Kaydımız da tam. Ondan sonra enerjimiz de yerinde. Şimdi şunları da View ile ilgili listemizi yapmıştık. Hatta kontrol ettiğimiz zaman zaten çat diye buradan gelmişti. Ama yukarısında create list, carousel create diye kalmış. Zaten onu birazdan düzelteceğiz. Bu şeyleri hemen yapalım. İlk yapmamız gereken şey şu. View'ları yaparken sonuçta bizim forma ihtiyacımız vardı. Bu formu oluşturalım. Form üzerinden devam edelim. Peki Forms'a geliyorum. Forms'a geldikten sonra dikkatli bakacak olursanız burada model formumuz vardı. Tamam. Bu model formumuzda karuseli çağırıyordu. Aynı zamanda ben page'i çağıracağım. Page'i çağırırken de page ile ilgili bir tane model form oluşturacağım. Dikkatli bakacak olursanız burada model form falan filan yazıyor ama bunların hepsi anlaşılıyor olması için arkadaşlar. Yani Python'da ve Django'da en önemli şeylerden bir tanesi anlaşılır kod yazmanız. Çünkü Python'cılar gerçekten buna çok önem veriyorlar ve düzgün kod yazmanızı istiyorlar. Peki biz de onlara uyalım. Yani sözlerini dinleyelim. Bir tane class, page'in altında model forms diyelim. Form. Ondan sonra ve ne olacak? Forms'un içerisinden model form gelecek dedik. Bunu dedikten sonra class meta diyoruz ve meta dedikten sonra hangi modeli olacak? Page modeli olacak. Peki field'lar ne olacak? Field'larda şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bir tane daha fields kısmında exclude diye bir şey var. Hatta şurada exclude muydu? Şuradan bakalım direkt. Exclude var arkadaşlar. Şimdi hatırlıyorsanız ben şöyle bir şey demiştim. Şunu da alayım. Ve diğerini de alayım. Arasındaki farkı da anlatayım burada tekrar. Ama kullanmayacağız bu ikisini. Şimdi fields kısmında all dersem bütün field'ları kullan demek oluyor. Zaten bunu yukarıda kullanma diye yazmışız. Ondan sonra exclude ise hatırlıyor musunuz exclude'un ne olduğunu? Hatta bir tane örnek vereyim şuradan. Şeyde vardı. Neredeydi ya? İndekste vardı. Şurada. Dikkatli bakacak olursanız dahil etme diye bir şey vardı. Cover imajı olmayanları dahil etme diye bir tane komut yazmıştık. Buna benzer bir şekilde burada da yazıyoruz. Hatta şurada yorumlara birileri bir şeyler yazıyor mu? O şey hariç her şeyi al. Aynen öyle. Burada da field olarak biz diyoruz ki mesela title field'ı hariç her şeyi al diye yazabiliriz. Ondan sonra not manasında gibi. Evet, Özgün de dediği gibi not manasında gibi. Ama bu ikisini kullanmıyoruz. İkisinin ayrı tehlikesi var. Bir tanesinde hepsini birden çağırıyorsunuz. Belki de kullanıcılara göstermek istemediğiniz veya da manager'a göstermek istemediğiniz field'larınız olabilir. Exclude yine aynı şekilde. Yarın öbür gün mesela değişiklik yaptınız ve yeni bir tane field eklediniz. Exclude'a da bunu eklemeyi unuttuğunuz zaman o field'da sonuçta generate olacak ve onlar da gözükecek. O yüzden de hangi field'ların gözükmesini istiyorsanız burada sadece fields kısmında onları yazıyorsunuz. Peki nelerimiz gözüksün? Title'ımız gözüksün. Slug'ımız gözüksün mü? Şimdi bu nasıl yönetmek istediğinize bağlı olarak değişir. Mesela bir sitede slug'ı göstermek istiyorsanız, slug'ı editletmek istiyorsanız gösterirsiniz. Belki de slug'ı yine bu manager'a göstermek istemiyorsunuz. Çünkü şundan dolayı bu manager mesela son kullanıcının bir üstü. O yüzden de son kullanıcının bir üstüne slug'ı gösterirsiniz. Slug'da bir şeyler yazarsa sizin sitenizdeki bütün yapıyı paramparça edebilir. O yüzden de bu tarz şeylere yine dikkat ediyoruz. Cover imajımız var mıydı? Muhakkak vardır. Ondan sonra content'imiz var mıydı? Content diye bir şeyimiz vardı. Bir de statüsümüz vardı. Statüs de olsun mu? Bence olsun bunun içerisinde. Böylelikle statüsü de buradan yapabilirim. Dikkat edecek olursanız buradaki şeyde de Carousel Model Forms'ta statüs vermemiştik. Şuna da statüs verelim. Çünkü admin'deyiz. Bir bakın manager'dayız. O yüzden statüs diye yazalım. Bu da burada kalsın. Bunu da değiştirmek için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten bunu yazdık ya.
Dikkatli bakacak olursanız şuradaki şeye tekrar geri geleyim. Liste ve edit butonuna basayım. Artık burada yayınlandı, silindi veyahut da taslak diye görebiliyoruz. Ve ben burada taslağı aldım. Geri döndüm. Burada bunun taslak olduğunu biliyorum. Ve bunu tekrar yayınlandı dedim. Kaydettim. Ve bunun artık bu şekilde olduğunu biliyorum. Statüsü buraya eklememişiz ama sorun yok. Neyse. Geri döndük. Gördüğünüz gibi statüsü eklediğimiz anda formun içerisine de geldik. Bunu anlatmaya çalışıyordum sadece. Peki. Buradaki Page Model Forms'u yaptık. Bunu yaptıktan sonra artık bu formu view'larımızın içerisinde kullanabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Geleceğiz. Diyeceğiz ki burada bu formu getir. Neydi form? Page Model Forms. Peki bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra neye ihtiyacımız var? Şuradaki yapının aynısına ihtiyacımız var. Yani update'e ve create'e ihtiyacımız var. İlk önce create'le başlayalım. Create'i alalım. Ve create'i aldıktan sonra yukarıya gönderelim. Bu arada şunu unutmayın. Yani düzgün bir yapı kurarsanız o zaman bu create'i, update'i falan filan her şeyi tek seferde tek fonksiyonun içerisinde yazabilirsiniz. Adamın getirdiği PK'ye bakarsınız. O PK'ye göre gelen slug'a bakarsınız veyahut da x bir şeye bakarsınız. Git o zaman bu geldiyse bu formu kullan. Diğeri geldiyse bu formu kullan gibi yazabilirsiniz. Ama daha teknik formları olduğu için, yani teknik konuları olduğu için onları kullanmıyorum şu anda. Onun yerine elle yazıyoruz. Peki şuradaki kısma geldim ve bunu yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra bunun ismi ne olacak? Page olacak. Peki burada form olarak ne olacak? Page Model Form olacak. Eğer metotla birlikte gelecek olursa bunu artık yazdırmasına gerek yok. Ve şurası sadece böyle olacak. Daha sonra eğer form validse bir şeyler eklendi diye yazacak. Ondan sonra da karuseldeki form gelecek. Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. Bu karusel formu vardı ya. Yine bir şey yapmanızı isteyeceğim. Burada. Bir daha böyle karusel form bilmem ne diye yazmayalım buna. Öyle bir şey yapalım ki. Madem buraya kadar geldik. Öyle bir şey yapalım ki bizim formumuz bir tane olsun. Her yerde ben aynı formu kullanabileyim. Her yerde aynı formu kullanabileyim. Yani page formu, karusel aynı mı? Page form ve karusel formu aynı kullanmak istiyorum. Hatta create'de de update'de de aynı formu kullanmak istiyorum. db'ne kadar aynı formu kullanmak istiyorum. Yapabilir miyim? Ben söylüyorsam olur diyorsunuz yani. Peki nasıl olacak? Biraz düşünelim bakalım. Nasıl yaparız? Nasıl? Yani burası karusel form.html olmasın. Form.html olsun. Her birisi de form.html çağırsın. Formla ilgili olan bütün yapılar. Nasıl yaparız? Güzel soru değil mi? Soruyu beğenen oldu mu peki? Enteresan bulan oldu mu? Buradan nice işaretleri geliyor. Evet demek yeterli değil yani. Tamam evet'i verdiniz, şimdi patates olmayalım orada. Ne yapacağız? Bana onu söyleyin. Okey. Şimdilik bunun ismi karusel form kalsın, tamam mı? Bunun ismini değiştirmiyorum arkadaşlar. Bunun ismini değiştirmiyorum ama şuradaki context kısmına title diye bir şey yazıyorum. Ve diyorum ki title'a page create form diyorum. Okey. Bunu dedikten sonra karusel forma geldim. Karusel forma geldikten sonra buraya yukarıya H2 ve title dedim. Okey. Şimdilik bunu yazdım. Sadece page create form dedim. Ondan sonra buradaki kısmı değiştirmiştik. Ve bir şeyler eklendi diye yazdım. Şu kadarını da yazmayalım artık. Bu bize yeterli. Bir şeyler eklendi. Bunu da print almayalım. Daha da az olsun kodumuz. Ve bunu da yazdık. Bunu yazdık. Bunu yazdıktan sonra eğer her şey yolundaysa bu formun çalışması lazım. O zaman page create'e ekleyeyim. Nereye ekleyeceğim? URL'e eklemem lazım. Bu arada Hamit demiş ki
hocam bir form fonksiyonu oluşturup onun değerlerini giden verilere göre formu çalıştırabiliriz. Aslında arkadaşlar hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Her şey hazır. Gerçekten hiçbir şey yapmamız gerekmiyor ama ismi şu anda karusel form olarak kalsın bunun. Hiçbir şey yapmamız gerekmediğini birazdan göreceksiniz. Çünkü her şey generate oluyor. Zaten otomatik olarak generate oluyor. Bunu da birazdan göreceksiniz. O yüzden karusel forma geldim. Bu burada yazıyordu. Şurada karusel list falan filan yazıyor ama eğer işte karuselse bu olsun, bilmem neyse bu olsun ve hatta tüm listeyi böyle ver gibi bir sürü şey yazabilirsiniz. Bu bizim için önemli bir kavram değil. Bunu yazdırmamız, view'ını göstermemiz gerekiyor. O yüzden yörelse geldim. Page list'in dışında page create var. Page create'i buraya ekledim. Bunu eklemem lazım. Ondan sonra şuradaki yapının aynısını aldım. Aşağı yapıştırdım. Ve create'i aldım. Buraya koydum. Buraya koydum. Ve bunun ismine de page dedim. Gördüğünüz gibi bütün yapı aynı aslında. Okey. Bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra şuradaki manage.py'miz vardı. Manage.py'ye geldim. Page list vardı. Page list'in içerisine geleyim bu arada. Page list. Page list'in içerisine geldikten sonra da burada carousel create değil de page create olacak bu. Çünkü page create etmek istiyoruz. Ve buna da page create dedim. Hatta bunları bile view'dan getirtebilirdik. Ne oldu ne bittiğini. Neyse. Bunu yaptık. Sonra geldim. Neredeyim? Carousel liste değilim de manage'deyim. Page liste geldim. Page create'e geldim. Page create form geldi. Ve içerisinde content var, title var. Ondan sonra choose file var ve taslak var. Bunu yayınlandı yapıyorum. Bir tane görsel seçiyorum. Ve title'a ne diyelim ismine? Ne diyelim ismine? Page create form diye yazıyorum. En azından görelim diye. Submit'e bastım. Şöyle bir şeyler yazılması lazım. Tekrar submit'e bastım. Bir şeyler eklendi dedi. Tabii ki buraya değil de şeye gitmemiz lazım. Manage'e gidelim. Manage'in altındaki page list'e gelelim. Ve burada page create form diye gözüküyor. Content'imiz de gözüküyor. Ama slug'ımız gözükmüyor. Ama bu bir sıkıntı. Şundan dolayı sıkıntı. Burayı da açayım bu arada. Şuradan tekrar gösteriyorum. Burada page'in title'ı var ama slug yok. Slug'ın olmaması büyük bir sıkıntı. Şundan dolayı sıkıntı. Bu sayfanın slug'ı yoksa biz bu sayfaya ulaşamayız. Okey? Bu sayfanın slug'ı yoksa biz bu sayfaya ulaşamayız. Ama bu sayfanın slug'ı varsa eklenmemeli. Bu sayfanın slug'ı yoksa bir kere eklenmeli. Tamam. Şöyle açıklayayım. İlk kez sayfayı create ettik. Slug otomatik olarak kaydolmalı. Nasıl yani? Buradaki ismi neydi bunun? Page create form'du. O zaman page create form diye slug'ın oluşması lazım. Efendim? Yapmıştık ama burada yapmadık. Yani bir yerlerde yapmıştık. Ama burası değildi. Ondan sonra şimdi de hatayı görüyoruz. Bunu da düzeltmek istiyoruz bir şekilde. Page create formu yaptık ve ismi de bu şekilde oldu. Slug eğer yoksa bunun slug eklesin ama varsa slug eklemesin. Ama çok enteresan bir durum var. Şimdi buradaki forma view'a bakacak olursak burada çat diye form valid ise save ediyor. Peki nasıl olacak da ben formun evet hocam demiş birisi. Tamam biz zaten create ediyoruz. Ben de farkındayım. Nasıl olacak da yapacağız. Slug olma ihtimali yok ki. Slug olma ihtimali yok giden kastın ne? Güven. Mecburen eklemesi lazım. Evet ben de zaten onu söylüyorum ama eklemiyor şu anda. Çünkü böyle bir şey yazmadık biz. Yani slug ekletmemiz lazım. Evet. Evet yapalım da Hamit senin dediğin gibi null ve false slug yani tamam yaptık diyelim ki o zaman başka bir hata alacağız. Şu anda hiçbir hata almıyoruz şükürler olsun ki. Ama bunu yaptığımız zaman
hemen çat diye hataya düşecek sistem. Çünkü bu kod bu şekilde çalışıyorsa bir kere Slack yok ve patates olduk demektir. Bana bunu çözün ilk önce. Yazan var mı? Düşünen var mı? Nasıl çözeceğini düşünen var mı? Bu arada çözümün tam üstünde duruyorum. Yani ben bu arada bir soru sorarken genellikle sorunun yanıtını da ekrana hazırlarım. Canım orada yetişti. Gökhan süpersin. Tamam. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bunun için bir kere formun save'ini durdurmamız lazım. Durdur. Böyle şimdilik böyle yazıyorum buraya. Tabii böyle olmaması lazım. Formun save'ini durdurmam lazım. Bunun için de gidip bu formun save'ini nasıl, yani formun save'ini yapmadan önce formla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tamam. Yani form direkt olarak save oluyor burada. Peki gelip şuradaki şeye bakalım. Save kısmına bakalım. Save kısmı ile ilgili bir şey demiş mi burada? Burada diyor ki yani şunu deneyebiliriz. Hiç buna gelmeden commit false derseniz direkt olarak bunu durdurup ondan sonra tekrar işlem yapabiliyorsunuz. Ama ben şunu merak ediyorum. Bunu yapmayayım. Onun yerine form'un title'ını bir kere print edeyim. Buradayken. Yeni birkaç kere işlem yapalım. Bakalım ne oluyor bunu yapınca. Geldim. Ondan sonra page create dedim. New title dedim. Ve buraya da bir şeyler yazdım ve submit butonuna bastım. Burada ne diyor? Post'un title diye bir şey yok diyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bir kere burada diyor ki bir kere diyor şunu unutma, bu şekilde yapamıyor musun? Bir tane ilk önce item oluştur. Bu formla birlikte save olsun, commit false olsun. Bu bunu beklet anlamına geliyor. Sonra gidiyor aslında böyle bir instance oluşturuyor. Bu instance'ı oluşturduktan sonra bunun title'ına ulaşabilirsin diyor. O yüzden de burada demek ki böyle işleyemeyeceğiz bu konuyu. Form.title değilmiş. Zaten buradaki olayı göstermemin sebebi de bu. O yüzden de buradaki yapıyı alacak olursak diyor ki form valid ise burada item olsun. Biz buna item diyelim. Sonra item'ın şunu diyelim bu sefer. Print item nokta title diyelim. Ve bunu dedikten sonra diyor ki item'ın save'ini yapman lazım diyor. Çünkü bu instance'daki gibi çalışıyor şu anda. Tamam mı? Yani gitti, formdan aldı, her şeyi yaptı. Şeyde hazırladı. Şuradan göstereyim örnek olarak. Mesela page dedik ya. Ondan sonra item eşittir page demiş oluyor buraya. Sonra item'ın title dediğimiz zaman burada boş olarak duruyor. Item'ın slot dediğimiz zaman burada boş olarak duruyor. Item'ın title aslında oradan gelmişti. Burada. New title'dı. Böyle yazıyorum. Ve item'ın title'ı geldiyse ve item'ın slot item.slug eşittir slugify sonra item.title diyebilirim. Okey? Bunu yapabilirim. Artık böyle bir şeye izin veriyor sistem. Peki yine de ben burada title'ı bir göstereyim ekrana görün. Geldim. Create'e tekrar geldim. Ve buraya bir şeyler yazdım. Ve submit butonuna bastım. Bu sefer de diyor ki form title diye bir şeyimiz yok diyor. Page model formunda title diye bir şey yok diyor. Yok mu gerçekten ya? Title var. Şu andaki sıkıntı ne? Belki kaydı olmadığı içindir. Tamam, geri geldim. Tekrar yazdım ve kaydet butonuna bastım. Bir şeyler eklendi dedi. Doğru yerdeyiz. Peki konsola geleyim. Konsola geldikten sonra her zaman debug moddayken
Run server'ın içerisinden bunu yazıp yazmadığına bakıyorum. DDD diye bir şey gelmiş buraya. Tamam. Doğru yoldayız. Artık ben title alabiliyorum. Title alırsam Slack yapmam lazım. Birisi bana nasıl Slack yaptığımı hatırlatsın. Yazdım kodu ama birkaç şey eklemem lazım. O yüzden de nasıl yapıyorum? Bana birisi hatırlatsın. Hocam kaydedin demiş bu arada Güven. Hocam bu hangi Slack'tan bahsediyor? Hangi Slack'tan bahsediyorum? Geçen derslerden bir tanesinde Slack diye bir şey göstermiştim. Ondan bahsediyorum. Slugify'dan mı bahsediyor? Ha? Slugify'dan bahsediyorum. Hocam ben o derste yoktum herhalde. O Slack ne oluyor şu an? Tamam. Tekrar hatırlatayım. Slack dediğimiz şey Türkçe karakterlerden ve işte İngilizce karakterler olmayan şeylerden arındırılmış ve internette URL'in doğru gözükmesi şeklinde gözükecek olan kısım. Buna Slack diyoruz. Yani bütün sayfalarda aslında her şey Slack olarak tutulur. PK1.2 diye tutmayız. Bu PK1.2 diye biraz önce yapmamızın sebebi manager bu şekilde yapabilir. Yani manager PK1'e gider. Çünkü bu şeyde gözükmez. Google'da gözüken kısım değildir. Ama Slack web sitesinin en önemli kısmıdır. Çünkü bütün her şey Slack'la birlikte gider. Yani hakkımızda diye yazar ya mesela. Hakkimizde diye yazar orada. O hakkimizde yazısı aslında bir Slack'tır. Evet, Django Slugify. Ne yapacağım? Google'a geliyorum. Django Slugify diyorum. Burada utils'in içerisinde Slugify diye bir şey var mı? Slugify. Yani ilk aratmamda çat diye buldum. Şuradaymış. Alalım. Terminale geldim. Her zaman ben bu tarz işlemleri terminalde yapıyorum. Neydi? Import Slugify'di değil mi? Enter. Buymuş benim kodum. Sonra hatırlayın Slugify ile ilgili olayı. Slugify ile ilgili bir tane sıkıntımız vardı. Hatırlatayım hatta sıkıntıyı. Slugify'da geldim. Ondan sonra yani en önemli sorun bu. Hatta birkaç tane Django yapılmış Türk sitesinde bu sorun vardır. Geldim. Dedim, dedim ve küçük dedim. Ondan sonra tekrar tırnağı kapattım ve Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi 3 tane değil 2 tane var. Bunun için şöyle yapacaksınız. Nokta replace diyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki küçük i yazabilirsem işte Türkçe klavye kullanamamanın şeyi bu. Oh be sonunda yazabildim. Bu şekilde yazdığınız zaman gördüğünüz gibi 3 tane i oldu. Sebebi şu. Bu bir aslında str. str'nin replace fonksiyonunu çalıştırdım metodunu. Ve dedim ki i'lar i olsun. Bu kadarı bana yeterli. Çünkü burada ç'yi yazalım. Şunun sonuna. Ç'yi yazdım ve ç yazdım. Ö yazdım. Yumuşak g yazdım. Ü yazdım. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı galiba. Şey var. Hepsi geldi. Hepsinden hatırlayın. İkişer ikişerdi. İkişer ikişer. Hepsi gelmiş. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. O yüzden şunu aldım. Bunu en üste yapıştırdım. Wheels'ın yukarısına yapıştırdım. Şuraya. Ondan sonra geldim. Buradaki yapıyı aldım. Ve daha sonradan da Page Create'de title kısmı vardı ya. Page Create'de title kısmı zaten kafadan olması gereken bir yer. O yüzden hiç sorgulamıyorum bile. Diyorum ki items'la eşittir. Türkçe klavyede miyim hala ya? Evet, Türkçe klavyedeymişim. Eşittir item title'ı. Doğru mu? Hayır. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. İşte burası. Bu. Çünkü item'ın title'ının replace'ini yani item'ın title'ını al. str olduğu için bunu replace et. Replace ettikten sonra slug yap ve kaydet. Şuradan da şeyi açayım. Okey. Yukarıya geldim. Burada Slugify'ı ekledim. 2 aşağıya geldim. Dedim ki ilk önce commit'te false ver yani durdur. Kaydetme şu anda. Ve bunu bir instance olarak al. Ondan sonra obje olarak al. Bunu aldıktan sonra da
slug'ını bu şekilde yap ve kaydet diyorum. Hazır mıyız? Bekle diyen var mı? Bekle diyen var mı? Evet, 1 dakika. Tamam, o zaman bekliyorum. Import'a geliyorum. Şuradaki Django utils text import slugify diyoruz. Bunu aşağıda kopyalayayım ki rahat rahat görün. Şuraya kopyaladım. Kapattım bunu da. Burada olmaması lazım çünkü. Yani genellikle bu tarz fonksiyonları aşağıda fonksiyonun içerisine yazmayın arkadaşlar. Bütün importlar yukarıda olsun. Ama bazıları da şey diyor. Yani fonksiyonun içerisinde de importları kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde çok fazla import kullanabiliyorsunuz. Sakıncalı oluyor. Bir de bunun tabii ki burada olması gerekiyor. Bekleme bittiği zaman bana haber verin, devam edeyim. Ben bilmiyorum. Koptun mu? Yok, zaten tekrar ettiğiniz için. Yani kopyala yapıştır hala devam ediyoruz. Ben yarın ne gideceğim? Herhalde sınıf başında. Hemen sınıf boşuna yapıyorum kendisi. Tamamdır demiş. Peki kaydettim bu arada. Kaydettikten sonra geri dönüyorum. Geri döndükten sonra eğer her şey yolundaysa buradan page'in altında till dedim. Bir de büyük I falan filan diye yazdım. Şuraya da yazdım. Yayınlan dedim. Kaydet butonuna bastım. Bir şeyler eklendi diyor. Peki geri dönelim şuradaki list kısmına. List kısmına geri döndükten sonra gördüğünüz gibi burada title eklendi. Süper. Peki bir şey daha yapmak gerekiyordu. Şuradaki formun genel olmasını istiyordum hatırlayacak olursanız. Formun genel olması için ne yapmak lazım? Burada formun sonuçta yani form ismini verebiliriz artık. Çok da önemli değil buna ne isim verdiğimiz. O yüzden bunun ismini form diye düzeltiyorum. Sonra şuradakinin ismini de form diye düzeltiyorum. Sonra buradakinin ismini de form diye düzeltiyorum. Sonra diyorum ki hepinize de bir title verelim. Buna geldim. Create'lerin hepsine aynı title'ı verebilirim. Tamam, bu sonuçta karusel. Sonra şurada bir edit'imiz vardı şu ana kadar. Buradaki edit kısmı ile ilgili şunu unutmamanız gerekiyor. Burada edit edeceğiniz şey aslında bir objedir. O yüzden de bunu şöyle yazıyorum. Item.title boşluk diye yazıyorum. Görebilen oldu mu bu kısmı? Şöyle göstereyim. Dedim ki bu item'la birlikte aldığım, karusel item'la birlikte aldığımın title neyse ondan sonra hatta tre sonra da şurada item.pk de olsun mesela. Olsun. Öylesine. Böylelikle burada da bunu göster. Böylelikle ben karuselde hem ne olduğunu biliyorum, neyi update ettiğimi biliyorum ve neyi göstereceğimi biliyorum. Ve çok basit bir yöntemle yapıyorum bunu. Burada birisi yandı. Beyni yandı arkadaşlar. Ondan sonra klimanın motorunu daha fazla açmak zorunda kaldı. Biz de burada kopuyoruz aynı zamanda. Peki bu ne işe yaradı?
Bir, ben geliyorum artık bunun ismini form olarak düzeltiyorum. Karusel form değil. Çünkü biraz önce ismini düzeltmiştik. Karusel form olarak düzelttim. İkincisi, karusele geleceğim. Buraları da kaydetmiştim zaten. Geldim ve page create'e geldim. Page create'e gelince page create form geldi. Karusel liste geldim. Edit dedim. Gördüğünüz gibi title bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şuna da pk diye yazalım hatta şuradayken. Pk 2 nokta üst üste koyalım. Ve sayfayı yenileyelim. Pk 2 nokta üst üste 7 karusel create form diye geldi. Nasıl yazarsanız öyle gelir. Kafanıza göre yazın artık. Karusel liste geldim. Buradan karusel create dedim. Karusel create form diye yazdı. Ve hepsi aynı formu kullanıyor şu anda. Tek bir tane form kullanıyorlar. Kafayı yiyorsunuz, kafayı. Ondan sonra bu şekilde model form gerçekten de eğer modellarınızı oluşturursanız bütün table yapınızı, yani Django'nun güçlü olduğu yer model'dan başlar arkadaşlar. Eğer Django'nun güçlü olduğu yeri anlarsanız ve model'dan her şeyi yönetebilirseniz o zaman birçok şeyi tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Bir tane formunuz var. Formunuzu istediğiniz kadar dinamikleştirebilirsiniz. Şimdi bu formun aynısını page içinde yapalım. O yüzden karusel update formu aldım. Kopyaladım. Kopyaladıktan sonra karusel list şuradaki create'in altına alalım. Bunu aldım. Şuradaki kısımlara artık ihtiyacımız yok. Zaten biliyoruz. Şuradaki page olacak. Bunun ismi page olacak. Ondan sonra bu zaten dikkat edin. Burası da item. Çünkü zaten belli. Bu karusel model form olmayacak. Page olacak. Ondan sonra şurası karusel model form olmayacak. Page olacak. Ondan sonra burada şunu unutmayın. Form save diyor ya. Ben buna yine commit false diyeceğim. Sebebi de şu. Belki de tam olarak emin değilim. Ama belki de tabii ki ney bu? Item eşittir diyeceğim. Ve belki de item'ın slot yoksa, yani eğer ondan sonra item'ın slot yoksa ne diyebilirim item'ın slot'ına? Yoksa'dan kastım ne olabilir? İznan mı? Peki bunu nasıl bulurum? Ne diyeceğimi? Ne diyeceğim? Yani bir kontrol edelim bakalım nasıl kaydediyormuş bunu. Şöyle yapalım. Geri dönebilecek miyim emin değilim çünkü hata verebilir. Hata vermedi. Peki. Page'in listesine bakalım. Şurada 5'e bakalım arkadaşlar. Geldim. İşte Güven yazmış mı? Bakalım. Page.objects.pk get parantez içerisinde pk eşittir 5 dedim. Ve buna dedim ki p'ye ata. P.title dedim. dd dedi. Kontrol edelim. Ondan sonra dd'ymiş. Peki p.select diyorum. Ondan sonra herhangi bir şey yazmadı ve tırnak olarak yazdı. Yani burada none diye kaydetmiyormuş. Sadece boş diye kaydediyormuş. Ve Güven'in de dediği gibi şuradan da açalım. Böylece gördüğünüz gibi terminalde sürekli kullanmaya çalışıyorum. Eşit eşitse tırnağa. O zaman ne diyeceğim? Item.select eşittir yukarıdaki gibi. Hatta şunu da alabiliriz. Aynı zamanda bu şekilde kalacak. Yani bunu neden geri aldım? Çünkü eğer item'ın slot yoksa ekle ama varsa tamam bir sıkıntı yok. Hiçbir şey yapma. Yani düzeltmesen. Yani bunun mesela şöyle düşünün. Peki item'ın slot vardı işte ve işte hakkımızda yazıyordu ama adam bizim hakkımızda diye slot'ını oluşturmuş. Bizim hakkımızda diye slot'ını oluşturmuş. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Tamam admin'e söylesin. Bu yapı için admin'e söylesin. Ama belki başka bir yapıda hemen otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Ki tehlikelidir hemen değiştirmeniz. Sebebi de şu. Slack değişmemelidir. Yani bir kere kurgulandı. Google update'ini yapıldıysa işte biz bunu Google'a verdiysek
artık bunu değiştirmek istemiyoruz anlamına gelir. O yüzden bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra da bu dikkat ediyorsanız bu da forma gidiyor. Ama geri dönerken return render yaparken carousel update'e gidiyor. Carousel update'e değil de neye gitmesi lazım? Page update'e gitmesi lazım. Eğer update'e geri dönmek istiyorsak. Çünkü isimleri hep benzer şekilde ve hepsi de PK'den geliyor. Peki bir de bunun URL'i lazım. URL kısmına geldim. Ondan sonra şuradaki yapının aynısını kopyaladım. Aşağı doğru aldım buradaki yapıyı. Ve aşağı doğru aldıktan sonra tabii ki bunu da çağırmam lazım aynı şekilde. Page update miydi? Update'ti. Sonra da geri geldim ve dedim ki buradaki page şuradan alayım hemen hızlıca. Ondan sonra bu da page ve burası da page'tir dedim. Bunu dedikten sonra artık page ile ilgili işlemleri yapabilirim. Bir de neyi unutmamam lazım? Page ile ilgili listem vardı. Bu listede şurada page create vardı. Şurada carousel update vardı. Bu carousel update değil, ne olacaktı bu? Page miydi? Gördüğünüz gibi isimleri değiştirerek artık olayı kapatmaya başladım. Ve page'in altındayım. Şurada DDD vardı. Görseli yoktu. Edit butonuna bastım. DDD olarak düzeltti. Bir de bunu yayınlandı yapayım. Submit butonuna basayım. Sonra bu güncellenmişti. Geri dönüyorum buraya. Page'in listine. Ve geri döndüğüm zaman DDD olarak düzeltildi. Tamam. Ama ben bunu artık yeni title diye düzelttim. Ve submit butonuna bastım. Geri döndüğüm zaman da liste. Buradan da baktım. Yeni title ama artık değişmiyor. Okey. Ne yaptığımı görebildiniz mi? Yine yani şunu unutmayın. Mümkün olduğu kadar Django'nun ve Python'un söylediği bir şey var. Özellikle Django tarafında tabii ki söylenen bir şey şu. Dry metodunu uygulayın. Yani dry neydi? Tabii dry deyince buradan çıkacak mı? Çıkmayacak. Türkiye'de olduğumuz için. Neydi dry? Kuru metodu. Kuru metodu muydu? Dry neydi arkadaşlar? Hadi. Hadi Gökhan. Yapabilirsin. Senden önce yazacaklar çabuk. Hadi. Hadi Gökhan. Hadi Gökhan. Ben gaza geldi sonra. Hadi. Yok mu cevap? Benim öğrenciler patates çıktı. Hadi. Çok yavaş. O yüzden bilesin ne kadar hızlı yaptın. Gökhan. 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 Önce ben yazdım. Ne? Evet yazdım. Sen bir dakika. Kim yazdı? Gökhan yazdı. Ben yazdım. O bende de geldi. Nasıl ya? Ha. Tamam. Bir saniye farklı. Bir milisaniye farklı arkadaşlar. İki arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Evet. Don't repeat yourself. Peki. Tabii Gökhan şundan dolayı yavaş kaldı. Bir de DR'ye yazdı. Parantez koydu falan ondan dolayı. Neyse. Geyiği bir tarafa bırakacak olursak Django mümkün olduğunca gerçekten de bu prensibe sahip çıkıyor ve bununla ilgili zaten birçok yaptığı şey var içeride. O yüzden de kendinizi tekrar etmemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani şunu düşünün. Her zaman söylediğim şey neydi? Eğer bir iş bir kere yapılacaksa ben yaparım. Eğer birden fazla kez yapılacaksa bilgisayar yapar. O yüzden de mümkün olduğunca yapılan işlerinizi nasıl daha minimize edersiniz bunları düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki bu kodların içerisinde ben o kadar fazla bunu düşünmeniz için çaba sarf ettirmiyorum. Sebebi de şu, hem yeni bir şeyler yapmanız gerekiyor hem de dry kullanmanız lazım. O yüzden de bu dry kısmı için genellikle söylenen şey şu. Belli bir noktaya gelene kadar yazın sonra geri dönün. Ben nerede kendimi tekrarlamışım diye bakın. Tekrar eden kodları bulun. Mesela dikkat edin, ben formu bir kere kullandım. Peki page listi falan filan yine aynı şekilde yapabilir miydim acaba? Yani o taraflarda da bu metodu kullanabilir miydim? Ve benim bir tane listim olabilir miydi? Bütün listimin içine tek seferde generate edebilir miydim? Gibi şeyleri de bakmak gerekiyor. Belki de bunların hepsini
tek seferde yapmanın farklı farklı yollarını bulacaksınız. Böylelikle kendinizi daha az tekrar edeceksiniz. Çünkü CRUD işlemi yapıyorsunuz genellikle. Bu yapılan işlemlerde de zaten her şey belli. Peki şey neydi? Silme işlemi neydi? Silmeyi yapmak istersek ne yapacağız? Şeyden mi? Şuraya bir tane silme ekleyelim mi bu arada şeye? Page'e. Page action kısmına şuraya geldim. En alta geldim. Ve en alta geldikten sonra da edit değil de bir tane daha buton ekliyorum. Bu butonu ekledikten sonra da danger diye yazıyorum. Ve sil diye yazıyorum. Bu kadar. Şimdi bunu da delete'e bağlayalım. Page delete olsun. Bu page delete admin'de çalıştığı için tabii ki kontrollerimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Şu anda bu kontroller yapılmamış durumda ama yapıldığını varsayıyorum. Ve tek yapılması gereken şey aslında şu. Bir tane view yapılacak. Hatırlayacak olursanız ben şey demiştim. Ben silmeye karşıyım arkadaşlar demiştim. O zaman sildirtmeyelim bu adama. Tek yaptığımız şey siliyormuş gibi olsun. Yani sadece delete olsun özelliği. O yüzden de buraya gelelim. Bir fonksiyon ekleyelim. Page delete diyelim. Ve bu request olsun. Request'ten sonra da pk alsın. Yani yukarıdakine benzer olsun. Sonra da tek yapmamız gereken şey şu. Burada denetimlerim var. Yani admin mi bu kullanıcı yetkisi var mı diye kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Return redirect diyorum. Ve nereye redirect olsun? Page listed redirect olsun. Bu kadar. Peki ne yapacak? Şunu yapacak aslında. Item'ı bulacak. Item nedir? Page'in objects nokta get ile birlikte pk eşittir pk diyeceğiz. Daha sonra item'ın statüsü eşittir deleted olacak. Sonra item nokta save diyeceğiz. Bu kadar. Bunu yapacak. Şunu yaparsanız diyor ki Hamit buraya deleted yazsak ne olur diyor şöyle. Bakıyorum. Yani. Öyle demedim o zaman. Demedin mi? Yok, öyle demedim. Veyahut da delete miydi bu arada? Delete'di galiba. Şöyle yazsak ne olur? Yukarıdakini aşağıdakini yazmak yerine. Öyle bir attribute yok. Peki şöyle bakalım. Zaten burada bir page'i çağırmıştık, hatırlıyor musunuz? Hocam remove var. P var. P nokta delete dedim ve parantez açıp kapattım. Okey. Bu P aslında bizim item'ımız. Yani item yazmak yerine burada P yazmıştık bir öncekinde. Hatta ben hatırlayacak olursanız şöyle yapayım. P eşittir diyeyim. Şunu da item yazayım sadece. Aynısı olsun diye. Ondan sonra item, hatta burada yukarıda yazmak zorunda dediğim. Yani şunu yapayım. Şunu alayım ve sonuna delete ekleyelim. Bunu yazarsam ne olacak? Görelim hocam. Bir enter. Bir dakika. Hata verir demişti Güven. Şimdi şuradan da liste açayım. Burada listemiz var. Sayfamı da yenileyim. Burada page delete not found diye bir şey yazmış. Yani bu hatayı vermesinin sebebi şu arkadaşlar. Şuradaki şeyi ben daha bitirmedim. Şunu da comment'e alayım. Ve sayfayı yenileyim. Comment'e bu şekilde alınmıyor maalesef Django'da. Şöyle alayım. Ondan sonra ve şöyle yapayım. Şöyle. Sayfayı yenileyim. Şimdi 5 burada var. Tamam. Geri geldim. Delete diyeceğim. Hazır mısınız? Şuradan da delete diyeceğim. Hazır mısınız? Hazır. Eller hazır mı? Peki. Enter'a bastım. Ve burada da bir şeyler dedi. Okey. Sayfaya geri döndüm. Ve sayfayı yeniledim. Ne oldu? Gördünüz mü ne olduğunu? Gerçekten delete hakikaten siliyor. Gerçekten siliyor yani. O yüzden ben delete'i kullanmıyorum. Onun yerine şunu yapıyorum. Diyorum ki burada views kısmında gel şuraya delete yazma. Böyle yazma. Bunu yazarsan silecek çünkü. Onun yerine statüsünü deleted yap ve kaydet. Bu kadar. Yaptığı şey bu. Peki bunu URL'e bağlayalım aynı zamanda. Nasıl yapacağım?
Şurada page delete diye yazalım. Bu da gelsin. Ondan sonra buraya da geleyim. Bunu getireyim. Şimdi delete diye yapıyorum. Ondan sonra neyi getireceğiz? Page delete'e. Sonra bunun ismi ne? Bu. Ve listi getirelim. Page listi. Bu açıklama kısmına artık ihtiyacımız yok. Buna da ihtiyacımız yok. Burada page delete çalışacak. Item'ın PK'si gelecek ve danger olacak. Gayet güzel. Geri geldim. Sayfayı yeniledim. Burada sil diye bir buton var. Sil butonuna bastım. Bu deleted oldu. Sil butonuna bastım. Bu da deleted oldu. Değişik yerler var. Okey. Tek yaptığım şey aslında statüsünü değiştirmek. Ama zaten ben bunu istiyorum. Çünkü ben bunu database'den gidip silmeyeyim. Ben bununla ilgili işlemler yapmayayım. Yani tek yapmam gereken indekste de ben bunu gösterirken veyahut da x bir yerde ben bunu gösterirken page olarak publisher'ları göstereceğim. Bu kadar basit. Tabii ki buraya bir uyarı ekleyebilirdim. Derdim ki gerçekten emin misin bunu yapmak istediğine? Ama çok da önemli değil. Zaten admin panelimin tasarımı bana göreydi. Yani ben burada edit deyip ondan sonra silindi değil de yayınlandığı seçip kaydede basarım. Sonra geri dönerim. Buradaki page listime. Geri dönerim. Bu published olarak durur. Ve sil butonuna basarsam tekrar deleted olur. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden de. Hocam deleted'lerde yine filtreleyerek mi ulaşırız? Kesinlikle öyle. Yani sen istiyorsan alta bir tane daha table açabilirsin. Nasıl istiyorsan. Silinmiş öğeler diyebilirsin. Veyahut da senin view'larında sadece silinmiş öğeleri göstereceksen silinmiş öğeleri göster diye bir view'un olabilir. Orada gösterebilirsin. Yani önemli olan şey senin kurgundur burada. Yani ben hepsini tek sayfada gösteriyorum. Şundan dolayı hepsini tek sayfada gösteriyorum. Çünkü ben şuna bakıyorum. Burası bir admin sayfası. Admin burayı yönetiyor diye bakıyorum. Sonuçta bunu unutmamamız lazım. Ama şunu da hatırlamanız gerekiyor. Bu gerçekten admin mi? Peki ben bir tanesinin başına, page list'in başına bu gerçekten admin mi diye ekleyeyim. Bunu eklemek için Django Decorators yazamadım. Django Decorators ve is staff diyeyim. Burada bakalım var mı gerçekten de. Burada diyor ki şunu yazarsanız diyor ondan sonra staff olarak kullanabilirsiniz diyor. Peki geliyorum ve yukarıya diyorum ki buradan bu şekilde. Sonra manage list değil de page liste sadece bunu ekleyeceğim. Sadece buraya ekliyorum. Ve diyorum ki bu gereklidir. Hatta böyle yazmam yeterlidir büyük ihtimalle. Evet yeterliymiş. Bunu yazdım. Şimdi manage'e geri dönüyorum. Sadece manage'e geri dönüyorum. Enter'a basıyorum. Page list ve create listim var. Page listim ve carousel listim var. Carousel liste tıkladım. Carousel listim geldi. Sonra da page liste tıklıyorum. Page listim de geliyor. Allah Allah. Çok enteresan. Sebebi ne? Çünkü adminiz. Peki şöyle yapacağım. Admin'e tıklıyorum. Gerçekten loginmişiz. Log out diyorum. Sonra manage'e geri dönüyorum. Ve enter'a basıyorum. Yine geldi. Carousel'e tıkladım. Yine carousel geldi. Manage'e tıkladım. Pardon page'e tıkladım. Dur bir dakika diyor. Dur bir dakika. Gidemezsin daha ileri. Gidemezsin. Ne yapacaksın? İlk önce login olacaksın. Tabii bu azı YouTube'a koyuyorum ama yapılacak bir şey yok. Ondan sonra evet gördüğünüz gibi arkadaşlar artık kullanıcı soruyor bize. Kullanıcıyı sorduğu için kullanıcıyı yazarsam hyty.com şöyleydi galiba. İnşallah dedim ama değilmiş. Hadi. Evet. Ve page listeme gelebildim. Bu sayede gerçekten de artık ben staff olarak girdiğimi söylüyorum. Staff olarak girdiğimi söylüyorum ve normal bir kullanıcı olmadığımı da söylemiş oldum. Yani burası login required değil. Burası staff required. Yani sadece
Adminlerle ilgili. Çünkü burası staff'la ilgili. Staff ve benzeri yeni yetkiler eklenebiliyor mu? Evet, eklenebiliyor. Tamam. Hatta kendi dekoratörlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Buna tıklayacak olursanız bunun nasıl çalıştığını burada gösteriyor. Ondan sonra nereye gittiğini gösteriyor. Linkini değiştirebiliyorsunuz. Mesela admin login'i değil de işte kendi login page'inizi yapabilirsiniz. Kendi login page'inizle birlikte kendi dekoratörlerinizi yapabilirsiniz. Ve zaten burası source kodu. Yani al bunu değiştir, kendin ekle. Kafa bir dünya. Yani gerçekten de Anladık hocam yani. gayet güzel değil mi? Her şey burada belli. Her şey var. Ondan sonra bayağı da her şeyi hazırlamışlar. Girip çatır 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 istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yani şu anda bu arada page listi yaptık. Ondan sonra page create yaptık. Page update yaptık. Evet, moderatör gibi ekleyebilirsiniz. Hatta şunu düşün. Bunu göstermedim ama şuradan hemen göstereyim. Admin'e geldim. Admin'e geldikten sonra arkadaşlar burada grup kısımları var. Siz buradan yeni bir grup ekleyebilirsiniz. Ve kullanıcıları zaten grupta mı diye kontrol edebilirsiniz. En basitinden. Yani kullanıcı bu grupta mı diye kontrol edip ona göre içeri alabilirsiniz. Ona göre yetkilendirmenizi tanımlayabilirsiniz. Ona göre yapınızı oluşturabilirsiniz. Veyahut da yine aynı şekilde bu kullanıcıların kendi ayarları var burada. Yapabilecekleri işlemler yetkiler listesi var burada. Buradaki yetkileri vererek bütün model yapıları burada var. Mesela dikkat edin, page'in yeni bir page ekleyebilir mi? Yeni page oluşturabilir mi? Silebilir mi? Ekleyebilir mi? Update edebilir mi? Falan filan bir sürü şey var. Bunları da yapabilirsiniz. Ama daha basitinden söyleyecek olursak kullanıcı için bir tane grup oluşturursunuz. Şurada gruplara gelirsiniz. Kullanıcı bu grubun içinde mi diye sorabilirsiniz. Evet. Yani gerçekten Django, hani daha önce de söylediğim gibi, hayal gücünüzle birlikte birçok şey yapabileceğiniz bir noktada. Ve Django'da Django'da gruplar, kullanıcılar çok iyi bir şekilde ayarlanmış durumda şu anda arkadaşlar. Yani en başta başlarken temelde staff mı diye kontrol edebilirsiniz. Yeterli gelecektir. Yani login mi, staff mı? Bu ikisi yeterli gelecektir. Ama daha kompleks bir yapı düşünmeye başladığınız zaman o da hazır. Yani içinde o da var. Daha komplekse gitmek istediğiniz zaman gidersiniz ama bence hani login required ve staff required gibi kısımlarla birçok şeyi halledebiliyorsunuz. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda grupları devreye alıp gruplarla birlikte check edebilirsiniz. Gruplarla birlikte check etmek en hızlı yöntemlerden bir tanesi gibi geliyor bana. Yani kendinize ait yapılar da oluşturabilirsiniz ama bence gerek yok. Bu grubun içindeki kullanıcı mı, şu grubun içindeki kullanıcı mı diye decorator yapıp o decorator ile birlikte gruplara özel görünümler elde edebilirsiniz. Bu tarz şeyler yapmanız mümkün. Ne kaldı geriye? Şuradaki yapılar kaldı. Settings açayım. Şimdi biz cumartesi günü, yani yarın artık video çekmeyeceğiz. Üzgünüm arkadaşlar. Bundan sonra fiziksel derslerimiz var. Product'ı, kategoriyi ve order'ı hemen bir saat içerisinde yapacağız. Yarın. Çok hızlı yapacağız. Çünkü bir şey yok. Sadece kopyala yapıştırırlar. Bunların hepsini yapabilir durumdayız. Hemen sonra kullanıcı kısmına geçeceğiz ve kullanıcı ile ilgili konuşacağız. Yarın daha çok o yüzden de kullanıcı ile ilgili konuşacağız. Ben o yüzden bugünlük dersi kaydedip kapatıyorum. Ama efendim? Videoyu kapatıyorum ama buradan konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bekleyin.